Merhaba dostum. Bugün seninle ayrışma ve bireyleşmeden bahsedeceğiz birazcık. Bazılarımızın hayatında bir takım insanlar vardır böyle. Ya sen ne kadar anne kuzususun dediğimiz. Hiç annenden ayrılmıyorsun. Her şey annene haber veriyorsun. Annesiz hiçbir iş yapamıyorsun. Ya da sürekli babanla berabersin. Her yere babanla gidiyorsun. İşte berabersiniz, akşam evde berabersiniz. Birazcık ayrıl oğlum, bizimle de zaman geçir dediğimiz. Ve genelde de lafımızı dinletemediğimiz insanlardır onlar. Ve sorgulamaktan da kaçınmayız. Yani sık sık sorarız. Bu durum neden böyle? Neden bunu yapıyorsun? Akıl vermeye çalışırız. İşte profesyonel desteğe yönlendiririz. Şunu yap, bunu yap oğlum. Ben de senin gibiydim. Geçer eder derken bir bakmışsınız ki aslında bir türlü o ayrışmayı yaşayamıyor. Ayrışma, bireyleşme dediğimiz olay psikolojinin temel basamağıdır arkadaşlar. Psikoloji eğitimlerinde gerçekten bizim üstüne basa basa bu eğitimleri verirken ayrışma, bireyleşme konusunda. Çünkü ayrışma ve bireyleşme bebekliğe dayanıyor. Bebek 6. aya kadar anneyle kendisini bir zanneder. Aynı vücutta zanneder. Tamamen hala anne içindeymişçesine bir yaşam sürdürmeye devam eder bebek. Etraftaki nesneleri tam algılayamaz. Sadece onun için emek veren, işte ona bakım veren anne, süt, hayatta kalmak mücadelesi, yemek ve uyumak, doğal olan yolla beslendiği için, yani o artık o korunaklı dünyadan çıkmış ve doğal ortamına gelmiş, fakat o doğal ortamda da tabii ki yine de bir korunaklı dünya ile beraber iç içe orada. Çünkü orada bir anne var. Yani sürekli anneyle bir beraberlik var. Sürekli anneye bir yapışıklık var. Çünkü neden? Süt veren anne, bakım veren anne. Onun için onun dünyası, bebeğin dünyası dış etkenlere 6 ay boyunca kapalıdır. Anne ile kendisi bir zannederek devam ediyor hayatına. 6. aydan 15. aya kadar yavaş yavaş bebek anneden ayrışmaya başlar. Yani şöyle ayrışmaya başlar. Ben artık kendi bedenimdeyim, annem kendi bedeninde. İşte annenin gözlüğünü tutup çekmek gibi, annenin burnuna dokunmak istemek gibi ya da işte anne meme verirken annenin saçıyla ya da eliyle oynamak gibi, bu bir keşif sürecidir tabii ki. Bu bizim için artık şeyi göstermesi lazım 6. aydan sonra. Tamam, bebeğim ayrışmaya başladı benden. Yani dış dünyayı yavaş yavaş tanımaya başladı. Sesleri duymaya başladı, insanların gözlerine bakmaya başladı. Benimle daha fazla bedenen ilgilenmeye başladı. Bu durumda bebek şöyle bir şey hissediyor tabii ki. Hem ayrışmak istiyor anneden, hem de anneye hala bir yapışıklık söz konusu. Çünkü neden? Anneyle olan o bağ, o süt, o hayatta kalma güdüsü anneyle doğru orantılı olduğu için hala anneye karşı ihtiyaç devam ediyor. 15. aydan 21. aya kadar ki olan süreçte artık yavaş yavaş anneden tam anlamıyla ayrışmak isteme var. Şimdi bebek orada ambivalans dediğimiz bir durum yaşar. Yani ayrışmak isterken yaşamış olduğu bir takım duygular. Hem ayrışmak istiyor, hem anneyle kalmak istiyor. Çok karışık bir dönem aslında bir bebek için. Yani onunla var olabiliyor, fakat artık kendini de var etmek isteyen bir çaba içerisine giriyor tabii ki. Artık 15. aydan sonra yavaş yavaş bebek bir bireyleşme yoluna gidiyor. Şimdi burada annelere çok büyük iş düşüyor tabii ki. Bebeğimiz bizden nerede doğru ayrışabilir? Nerede doğru bireyleşebilir? Ve biz bunları yaparken, bebek o ambivalans dönemini yaşarken biz ona nasıl destek olabiliriz bilmeyen anneler kendilerine yapışık bir şekilde bebeği büyütmeye devam ediyorlar. Yeri geldiğinde duygusal baskıyla bunu yapıyorlar. Böyle olduğu zaman da o bebek büyüdüğündeki halinde de yine kararlarını tek başına alamayan, anneyle hareket eden, anneden kopamayan, bireyleşeceği bir dönemdeyken bile hayır, benim o desteğe ihtiyacım var. Hem kızıp kendine, hem de oraya doğru bir kaçış var aslında. Yani her seferinde kendini orada bulur insan. Öyle olduğu için de ben her zaman şunu söylüyorum. Bireyleşme dönemine geçen bebeklerde, çocuklarda artık onların kararlarına saygı, artık kendi kendilerine karar alabilme kapasitelerinin gelişmesi için bu renk elbiseni mi giymek istersin? Bu renk pantolonunu mu giymek istersin? Sence hangi kravat? Sen daha iyi bilirsin. Sen kendine yakışanı daha iyi bilirsin. Aynada bak bakalım, sen kendini nasıl hissediyorsun? Yani orada aslında otoriter olarak sizin çocuk üzerinde ne kurduğunuz çok önemli. Bazı anneler bunu
böyle bir şey gibi algılıyorlar. Yani benim hükmümde olması lazım, benim kontrolüm altında olması lazım. İşte ne yedin, ne içtin, ne giydin, öyle olmaz, o böyle olmalı, şöyle olmalı. Böyle olduğu zaman da ne olmuş oluyor? Kişi tam bireyleşeceği esnada, yani evet ben artık kendi kendimi var edebilirim dediği esnada annenin bu fikirleri çocuğa, acaba ben hata mı yapıyorum? Acaba ben yanlış mı yapıyorum? Anne bu. Her zaman en doğrusunu bilir. Çünkü o bana bakım verdi, o bana süt verdi. Ben ona yapışık yaşadım bir yerde. Ama bir zaman sonra bireyleşemediğini gördüğünde tabii ki ne oluyor? Anne ile arasındaki bağı dikenli bir tel gibi aslında güçlendirmeye çalışıyor, fakat bu bağ her iki tarafa da zarar vermeye başlıyor. O zaman çatışmalar başlıyor. Yani sen beni anlamıyorsun, sen de beni anlamıyorsun'a gidiyor olay. Birbirlerini önce dinleyemiyorlar, sonra duymuyorlar, sonra da anlamıyorlar tabii ki. Böyle durumlarda her zaman şunu öneriyorum. Ayrışma, bireyleşme konusunda ebeveynlerin 6. aydan itibaren profesyonelce çalışmaya başlaması lazım. Bebek artık nesneleri, etrafı anlamaya başladığında benden nasıl ayrışacak? Mesela 7. aydan sonra işte 10 ay, 12. aya kadar kime gittiğini tanıyacak. Mesela bir teyze var, onun kucağına gidiyor, ağlamıyor. Anne alıyor, ağlıyor, ya da işte biri kapıdan gittiği zaman arkasından ağlamalar başlayacak. Birini hep yanında isteyecek, birinin kucağına hiç gitmeyecek. Bunlar bizim için aslında çok olumlu tepkimeler. Yani çocuk orada evet yavaş yavaş bir ayrışma yaşamaya başlamış demektir. Fakat o ambivalans dönemi bizim için çok önemli. Böyle durumlarda çocuğa özellikle duygularını ifade edeceği dönemlerde, yani artık çocuk büyümeye başladı, bireyleşmeye başladı, ambivalans dönemini geçirmeye başladı ve biz çocuğa sürekli benim dediğim doğru tarzında yaklaşıyorsak, hayır mesela bu çocuk işte diyelim ki koşuyor, oyun oynuyor, çamura batıyor, çıkıyor. Ay hayır çok pislendin, hayır sırtın terledi, bez koymam lazım, böyle oturacaksın, şöyle olacak, çok bağırmadan oynayacaksın, çok kahkaha atmayacaksın, kendini yormayacaksın. Böyle olduğu zaman çocuk bireyleşemiyor. Bireyleşemeyen çocuk yarınlarda kadın ya da erkek birinin karşısına flörtöz bir ilişki içerisinde oturduğunda maalesef kendini çok fazla belli ediyor. Pardon, annem arıyor, bir saniye benim buna cevap vermem, benim erken gitmem lazım, annemi bir yere bırakacağım, babamla görüşmem lazım, bilmiyorum ki biz bir babamlardan onay mı alsak, bir annemlere mi sorsak oluyor. O yüzden burada her zaman söylüyorum, annelere çok iş düşüyor. Çocuk nasıl bireyleşir? Çocuk bireyleşirken biz nelere saygı göstermeliyiz? Bir kere çocuk bireyleşmeye başladığında çocuğun isteklerine saygı duymalısınız. Ben burada ütopik isteklerden bahsetmiyorum. Sonra da bana DM'den bir sürü mesaj gelmeye başlıyor. İşte öyle dedin ama şöyle şöyle de oluyor. Hayır, ütopik istekler değil. Yani bu çocuk atıyorum arkadaşlarıyla oyun oynamak istediğinde otokontrolcülük, eğer probleminiz varsa o kadar, gerekirse bunu bir tık daha uzaktan yapmaya çalışarak. Yani kendinizi de rahat ettirin ama çocuğu da rahat ettirin. Çocuğun fikirlerine saygı duyarak. Çocuk ağladığında, çocuk yırtındığında çocuğu susturmaya çalışarak değil. Çocuğun susması üzerine kurulu bir düzen değil. Çocuk nasıl, ya sürekli bana mesela DM'den soruyorsunuz ya da YouTube'daki yorumlara da geliyor. Birçok yerden soruluyor bu bana. Ağlayan çocuk nasıl susturuluyor? Ağlayan çocuk susturulmaz. Ya bir kere önce bunu anlamak gerekiyor. Ağlayan çocuğun susturulması diye bir şey söz konusu değil. O çocuk ağlıyorsa eğer bir şey için ağlıyor. Ya duygusunu ifade edemediği için ağlıyor. Ya sen o duyguyu anlamadığın için ağlıyor. Belki sen o duyguya giremediğin için ağlıyor. Mesela siz şimdi bugün ağlayan bir insana gidip de yanına oturup sus artık sus ağlama, herkes sana bakıyor diyor musunuz mesela 30'lu 40'lı yaşlarda? Eğer diyorsanız bu ciddi bir problem. Mesela cenazede de ağlayan insanları bakıyorum hep susturma yönüne. Sus sus ağlama, herkes geldi, sus acının içinde yaşa. İşte yok sus ölü rahatsız olur gibi ütopik laflar, cümleler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ağlayan hiçbir insan canlısı susturulmaz. Yani o bir şey değil, ses çıkartan bir düdüklü tencere değil o, böyle soğuk su dökün, gazını alın da bitsin gitsin. Öyle bir şey söz konusu değil. Bir çocuk ağlıyorsa eğer siz sadece destek olabilirsiniz. Yanında olabilirsiniz. Yanında durabilirsiniz. Şunu sorabilirsiniz. Sana ne kötü hissettirdi bu kadar? Evet biliyorum zor bir durum. Evet. Atıyorum düştüm ve bacağım kanıyor. Biliyorum zor. Çözüm odaklı olun.
Ne yapalım? İstersen biraz buz koymayı deneyebiliriz mesela. Buz koyduğumuz zaman iyi geldiğini düşünüyorum ben. Benim de başıma gelmişti. Buz koyabiliriz. Biraz krem sürebiliriz eğer istersen. Bu seni rahatsız etmeyecekse biraz krem de sürebiliriz. Ayağını istersen biraz uzatabilirsin. Bir ebeveyne yaklaşır gibi, bir büyük insana yaklaşır gibi karşınızdaki çocuğu çocuk olarak gördüğünüz için sürekli, halbuki o bir evlerinizdeki kayıt cihazıdır. Her zaman söylüyorum. İstediğinizi konuşma hakkına sahipmişsiniz gibi. Ya o çok küçüktür, anlamaz ki. Böyle bir şey söz konusu değil. O her şeyi fazlasıyla iyi anlayabilen bir insan canlısı. O bir canlı, o bir insan. Yani yaşının bir önemi yok. Onun bir duygusu, bir hissiyatı, istediği ilgi, arzuları, her şeye sahip. Senin gibi her şeye sahip o da. O yüzden mümkünse eğer ayrışma bireyleşmede saygıyla işe başlamak gerekiyor. Bu çok küçük, bu çocuktur değil de bir büyük insana saygı gösterir gibi ona da saygı göstermek gerekiyor. İsteklerine saygı göstermek gerekiyor, duygularına, hislerine. Yeri geldiğinde o ayrışmayı yaşatabilmek için mesela ona uygun sosyal ortamlar ayarlamak gerekiyor. Ona uygun oyun ablaları ayarlamak gerekiyor. Hadi bakalım, ben işte ilk dönem mesela anneyi yanında ister. Yok, ben senin yanına geleceğim, gideceğim, sonra oynayacağım. İzin verelim, gelsin anneyi bir koklasın, geri gitsin oyun ortamına. Bir dönem, bir müddet. Ondan sonrasında artık ayrışma tamamen başlayacak. Ama bu sağlıklı ayrışma dediğimiz ayrışma işte. Yani bir şey olduğunda evet, anneannenlerle gidebilirsin gezmeye. Git, keyfine bak, tadını çıkar, ya da babaannenlerle beraber olabilir, ya da atıyorum komşumuz, amcamız, arkadaşımız, güvendiğimiz insanlar varsa etrafımızda, orada o oyun ortamında mutluysa onu kesmeyelim. Hayır, onu da arkadaşını da evine getir, burada gözümün önünde oyna. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. O orada onu oynamak istiyor ve orada mutluysa onu oraya adapte olabilmesi için biz eğer bu kontrolcülükten çok şeysek, yani kendimize yardımcı olamıyorsak eğer, mutlaka biz profesyonel bir destek almalıyız aslında. Yani o çocuğun da peşine takılalım, her yerde onunla olalım, her yerde o bizimle olsun, bizden ayrışmasın. O emzirme dönemine aitti. O ilk 6 aya ait. 6 aydan sonra o çocuğun bir dünyası var artık. İstekleri var, arzuları var. Bu konuda dediğim gibi önce saygıyla, sonrasında da bu bilinçle ilerlenirse eğer ve ona seçim hakkı sunulursa, makarna yemek istemiyorum, pırasa yemek istiyorum. Pırasa yemek istemiyorum, brokoli yemek istiyorum. Canın ne istiyorsa, tamam. Daha sağlıklı mı beslenmesini istiyorsunuz? Çok mu sağlıksız besleniyor? Sağlıklı şeyleri sağlıklıya uydurur gibi anormal tariflerle de bunu yapabilirsiniz. Önemli olan burada sizin çözüm odaklı olup ona bir proje gözüyle değil de hayır, mutlu olması, rahat etmesi, en önemlisi onun rahatı, onun mutlu olması sizinle olan ilişkisini besleyecek. Sizinle olan sağlıklı ilişkisini beslemesi demek, yarınlarda evleneceği olan insanla da sağlıklı bir ilişki ortaya çıkacak demektir. Sağlıklı bir ilişkiden sağlıklı bir çocuk dünyaya gelecek demektir. Sizin de yaşlılığınızı sağlıklı geçireceğiniz, sağlıklı bir anneanne ya da babaanne ya da dede olabileceğinizi gösteriyor bu durum. O yüzden lütfen yaşarken şuna dikkat edelim. Bugün ne yapıyorsak bunun yarını var. Bu bize bir şekilde sevgiyle, mutlulukla geri dönecek. Neyi ekeceksek aslında çiçek olarak bize onu verecek. Mümkün olduğunca ayrışma ve bireyleşme konusunda bu çok önemli bir konu psikoloji için. Çocuklarımızı iyi gözlemleyelim. Çocuklarımızı gözlemlerken kendimizi de gözlemleyelim. Eğer olaylara gerçekten büyüteçle bakarsak aslında çözüm odaklı olmanın herkese çok faydası olduğunu görürüz. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.